Merhaba örgü severler. Bugün sizlerle birlikte sıralı yapraklar dantel şal modelimizin uç yapraklarını çalışacağız. Bildiğiniz gibi bugüne kadar bu şalla ilgili 5 tane video paylaştım. Çok detaylı adım adım anlatım gerektirdiği için sizlerle birlikte ördük. O videoları da bir oynatma listesi hazırlayıp açıklamalar kısmına ekledim. Oradan ilk videodan başlayıp son videoya kadar ördüğünüzde benimle birlikte çok güzel dantel zerafetinde bir şal tamamlayıp örmüş olacaksınız. Bir önceki videoda buradaki kısmın nasıl örüleceğinden, ilmek sayılarının ne olacağından detaylıca bahsetmiştim. Yine burada elimde ördüğüm şal üzerinden tekrar bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi buraları 3 ilmeği birlikte ör kısımları vardı. Ben genel olarak bütün şallarımda ve bu şalda da bu 3 ilmeği birlikte ör kısmından 10 tane yapıyordum. Burada 9 tane yaptım. Şöyle göstereyim. Burada 9 tane yaptım. Böyle saydığımda 5, 6, 7, 8 ve 9'uncuyu yapıp o kısımlarını tamamladım. Kaç ilmeğe ihtiyacımız var? Hemen ondan tekrar bir kısaca bahsedeyim. Ben bu yaprak kısımlarından sağ tarafta 8, sol tarafta 8 ve ortada bir tane büyük, yani iki yaprağın birleşimi olarak ortada da bir tane büyük yaprak şeklinde çalıştım. Ve bu her bir yaprak 19 ilmekten oluşuyor. Yani siz de 8 yaprak yapacaksanız bir kenarda sadece 152 ilmeğiniz olmalı. Kenar ilmekler ve orta merkez ilmeğimiz hariç 152 ilmeğiniz olmalı sağ tarafta. Tabii ki sol tarafta da aynı şekilde 152 ilmeğiniz olmalı. 10 tane yaptığımda önceden de bahsetmiştim. Benim 155 ilmeğim oluyordu tek tarafta. Onun 3 ilmeğini de aralarda eşit aralıklarla kapatıyordum. Bu kez 9 tane yaptım. Hiç eksiltme ve artırma yapmama gerek kalmadan 152 ilmek elde ettim. Sizin diyelim ki 2-3 ilmeğiniz ya da 5 ilmeğiniz fazla geldi. Hiç sorun değil. Bu kısımda bu 3 ilmeği birlikte topla kısımlarını ördükten sonra 2 sıra, yani önde düz örüp arkada ters ördüğümüzde 1 sıra diye sayıyoruz. Tekrar önde düz, arkada düz ördüğümüzde 2 sıra diye sayıyoruz. Bu 2 sıra düzü örerken bunun ilk sırasında eşit aralıklarla 2 ilmeği birlikte alarak eksiltebilirsiniz. Ama sizin ilmekleriniz eksik geldi. 2 ilmek, 3 ilmek eksiğiniz geldi. O zaman da yine aynı şekilde eşit aralıklarla, hani tek bir yerden değil, birkaç aralık bırakarak birkaç ilmek artırabilirsiniz. Bu bilgiyi de verdikten sonra isterseniz hemen modelin yapımına, kurulumuna başlayalım. Gördüğünüz gibi bu ajurlu kısımlarını tamamladıktan sonra 2 sıra, yani önden gidip arkadan geldiğimde 1 sıra diye sayarak toplamda 2 sıra bu şekilde düz örgü ördüm. Hiçbir artırma ve eksiltme yapmadan siz de aynı şekilde örün ve ilmeklerinizi de o sırayı örerken ayarladıktan sonra hemen uç modelimizi kurmaya başlıyoruz. Yine kenar ilmeklerim bildiğiniz gibi haraşo olarak devam ediyor. 4 kenar ilmeğimi ördükten sonra bir dolama yaptım. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Sola kes. 2 düz. Dola. Çevir ör, dola. 3 düz. 2 3 düz. Dola. 3 ilmeği birlikte ör. Artık bunların teknik nasıl yapıldığını biliyoruz. Tekrar dola. 3 düz, dola, çevir ör, dola, 1 2 düz ördükten sonra bu kez 2 ilmeği sağa doğru kesiyoruz. Arkadaki ilmeğimi öne aldım. Sağa kes yaptım. Bu bizim bir tekrarımız oldu. Ne yaptık? Kenar ilmeklerden sonra dola, sola kes, 2 düz, dola, çevir ör, dola, 3 düz, dola, 3 kes, dola, 3 düz, dola, çevir ör, dola, 2 düz ve sağa kes. Bu yaptığımız kısım bir tekrar. Burada hemen bir ayraçla, ilmek ayracıyla ya da bir işaretleyiciyle işaretleyip aynı işlemi tekrar bundan sonra dola, sola kes diye başlayarak orta merkeze kadar tekrar edeceğiz.
Bu birdi. Ben 7 defa daha tekrar edeceğim. Siz de ilmek sayınıza göre tekrar edin. Orta merkezle birlikte örelim. Ben toplamda 8 defa tekrar ettim. Son olarak 2 düz sağ kesten sonra orta merkez ilmeğime geldim. Burada dolama yapmıyoruz. Burada orta merkezde yine çeviriyor olarak örüp ayracımı diğer tarafa alıyorum. Neden burada dolama yapmadım? Bu her tekrarın arasında yaptığımız dolamalardan yaprak çıkacak. Ortadaki büyük yaprağı da merkez ilmeğimizden oluşturacağız. O yüzden sağ kes yaptım. Orta merkeze geldim. Dolama yapmadan merkez ilmeğimi ördüm. Ve yine orta merkezde sola kes diye devam ediyorum. Sola kes, 2 düz dola, çevir ör dola şeklinde. Burada da yine aynı şekilde tekrar ederek devam edeceğiz. Ama buradaki kenar ilmeğimizden önce yine bir tane dolama yapmayı unutmayalım. Çünkü sağda kenar ilmekten sonra bir dolama yaptık. Solda da kenar ilmekten önce bir dolama yaparak örmeye devam edelim. Bir üst sıraya geçtiğimizde kenar ilmeklerimi ördüm. Dola, bir düz dola ördükten sonra 3 ilmeği birlikte örüyorum. Dola, 3 ilmeği birlikte ör. Tekrar dola, 3 ilmeği birlikte ör. Toplamda 7 defa yapacağız. Ama sonuncusunda ilmeğin yerini değiştirerek sağa doğru kapatacağız. Ne yaptık? 4 defa yapmışım. Şimdi tekrar dola, 3 ilmeği birlikte ör. Dola, bu altıncısı, 3 ilmeği birlikte ör. Dola, 3 ilmeği birlikte örerken burada sondaki ilmeği ilk 2 ilmeğin önüne getirerek 3 ilmeği birlikte ör şeklinde ördüm. Bu birinci tekrarımızdı. Yine ikinci tekrara geçerken dola, bir düz dola ve 3 ilmeği birlikte ör şeklinde devam edip tekrarlarımızı tamamlayacağız. Merkez ilmeğime kadar bütün tekrarlarımı yaptım. Son olarak yine 7 defa 3 ilmeği birlikte kestikten sonra burada merkez ilmeğim var. Bildiğiniz gibi bir önceki sırada dolama yapmamıştık. Buradan yaprak çıkaracağız diye. Burada da dola, bir ilmekten 4 çıkarıyoruz. Bunu nasıl yapacağım? Dola, bir düz ördüm. İpimi öne getirdim. 2, ipim arkada 3 ve ipimi öne getirdim. 4 ilmek ördükten sonra tekrar dolama yapıyorum ve artık bu işaretleyicimi de çıkardım. Son dolamamı yaptıktan sonra yine 3 ilmeği birlikte ör şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Tekrarlarımızı aynen burada yaptığımız gibi devam ediyoruz. Bir üst sırada kenar ilmeklerimi ördükten sonra şimdi bu dola bir düz dola yaptığımız ilmeklerden bir ilmeği 2 ilmeği çıkararak öreceğiz. Onu da şu şekilde yapıyorum. İlk ilmeğimi böyle düz olarak ördüm ama şişimden ilmeğimi çıkarmıyorum. Bu kısmından batıyorum bu şekilde. Yine aynı ilmeği ikinci kez düz olarak ördüm. Yani bir ilmeğimi 2 ilmek yaptım. Yine tekrar gösteriyorum. Bir düz ördüm ama bırakmıyorum ve ilmeğin bu kısmından girip tekrar aynı ilmeği yine düz olarak ördüm. Bu şekilde 3 defa bir ilmekten 2 ilmek çıkardık. Yani kenar ilmeklerimden sonra toplamda 6 ilmeğim oldu. Ve sonrasında çevir ör, dola, 1, 2, 3 düz, dola, çevir ör, dola, 1, 2, 3 düz, dola, çevir ör, dola, 1, 2, 3 düz, dola, çevir ör yaptıktan sonra yine dola bir düz dola yaptığımız yerdeyiz. Buradaki 3 ilmeği 6 ilmeği çıkaracağız. Tıpkı başta yaptığımız gibi bir düz ördüm. İlmeğin bu kısmından girip tekrar düz ördüm. Aynı ilmeği 2 kere örerek bir ilmekten 2 ilmek çıkarıyoruz. Bu şekilde tekrarlarımızı yapalım. Orta merkeze geldiğimizde bir ilmeği 2 ilmek yapma işlemini 3 kere değil 6 kere tekrar edeceğiz. Çünkü burada dola bir ilmekten 4 çıkar dola yaptığımızda toplam 6 ilmeğimiz oldu.
O yüzden ya 6 tane bir ilmeği 2 kere ör. Yani toplamda burası 12 ilmek olacak. Ve diğer kısımlar aynı. Burada yaptığımız işlemlerin aynısı simetrik olarak devam edecek. Kenar ilmeklerimi ördüm. Sonrasında 6 ilmeği ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmeği ters ördükten sonra sola kes, dola, 3 ilmeği birlikte ör. 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 Dola, sağa kes. İlk olarak 6 ters ördükten sonra sola kes örüp 1 2 3 4 5 defa 3 ilmeği birlikte ördük ve dola sağa kesle tamamladık. Bu birinci tekrarımız oldu. Yine 6 tersle başlayıp devam edeceğiz. Orta merkezde de 12 tane ters olarak örüp sırayı tamamlayacağız. 4 tane kenar ilmeğimi ördükten sonra bir ters, dola, 2 ters, dola, 2 ters, dola ve bir ters ördüm. Buradaki dolama yaptığımız ilmeklerden örgünün ters yüzünde ilmek artışları yapacağız. Tıpkı buradaki yaprakları örerken yaptığımız gibi. Ve ben tek dolama yapıyorum ama siz tek dolama yapınca unuturum, karıştırırım diyorsanız 2 dolama yaparak da örebilirsiniz. Son olarak bir ters ördükten sonra 3 ilmeği birlikte ördüm. Dola, 3 düz, dola, çevir ör, dola, 3 düz, dola. Yine 3 ilmeği birlikte öreceğiz ama arkadaki ilmeği öndeki 2 ilmekle yer değiştirerek üçünü birlikte örüyorum. Ve birinci tekrarı tamamlamış olduk. Şöyle de göstereyim. Görüntüsü bu şekilde oluyor. Yine bir ters dola, 2 ters dola, 2 ters dola ve bir tersle yaprak çıkaracağımız kısmı da yapmış olduk. Yine orta merkezde de aynı şekilde devam edip sıramızı tamamlayacağız. Sıramı tamamladım ve örgünün ters yüzünde kenar ilmeklerimi yine haroşa olarak ördükten sonra önde ters ördüğümüz ilmek burada düz. Bunu yaptıktan sonra bu dolama yaptığımız, yani artırma yaptığımız ilmeğe geldik. Buradan 10 tane ilmek çıkarıyoruz. Aşağıdaki yapraklarda da uyguladığımız gibi aynı şekilde yapıyorum. 1, ipimi öne aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ilmek çıkardıktan sonra yine 2 düz, buradan da aynı şekilde bu dolama yaptığımız ilmekten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ilmek çıkardım. Tekrar 2 düz ve buradan da 10 ilmek çıkarıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek çıkardım ve bir düzle bu yaprak kısmımı tamamladım. Yani 3 defa 10 ilmek çıkardım. Ve sonra aradaki ilmekleri yine ters olarak devam ediyorum. Burada bu 7 kez 8 yaprak yapmıştık, pardon. 8 defa 3 kere artırma yapıyoruz. Orta merkezde ise 6 tane artırma yaparak örgünün ters yüzünde tamamlayıp bir üst sırada yaprak kurulumuna devam edelim. Kenar ilmeklerimi ördüm. Örgünün düz yüzündeyim. Bir ters, çevir ör, 2 ters, çevir ör, 2 ters, çevir ör, 2 ters, çevir ör,
2 ters çeviriyor, 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 2 ters çeviriyor ve bir tersle bu artırma yaptığımız kısımları tamamladım. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yani sola kes, dola, 3 ilmeği birlikte ör. Tekrar dola, 3 ilmeği birlikte ör. 3 defa dola, 3 ilmeği birlikte ör şeklinde örüp son olarak dola, sağa kes ve yine bir ters çevir örle başlayıp yaprak kısımlarımızı da tamamlıyoruz. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeklerimi ördükten sonra yine bir ters çevir ör, 2 ters çevir ör şeklinde başlayıp bu yaprak kısmını tamamlıyorum. Bildiğiniz gibi son olarak 2 ters çevir ör yaptıktan sonra bir tersle bu kısmı tamamlıyoruz. Son olarak bir ters ilmeğimi ördükten sonra 3 ilmeği birlikte örüyorum. Dola, 3 düz, dola, 3 ilmeği birlikte öreceğim ama burada arkadaki ilmeği öndeki 2 ilmekle yer değiştiriyorum. Şöyle arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin yerine getirip 3 ilmeği birlikte ördüm. Böylelikle yapraklarımızın ortasındaki kısmı yavaş yavaş kapatmaya başlamış olduk. Ve yine bir ters çevir ör, 2 ters çevir ör şeklinde yaprak kısımlarımızı da örüp bu sırayı tamamlıyoruz. Örgünün ön yüzünde yine kenar ilmeklerimi ördükten sonra bir ters çevir örle başlayıp 2 ters çevir ör şeklinde bu yaprak kısmımızı tamamlıyoruz. Son olarak çevir ör, bir ters ördükten sonra 2 ilmeği birlikte örerek sola kes şeklinde ördüm. Dola, 3 ilmeği birlikte ör, dola, sağa kes. Arkadaki ilmekle öndeki ilmeğin yerini değiştirip ikisini birlikte örerek sağa kes ördüm ve yine bir ters çevir ör, 2 ters, bir çevir ör şeklinde tekrarlarımızı tamamlıyoruz. Bir sonraki sırada yine kenar ilmeklerimi ördüm. Bir ters çevir ör, 2 ters çevir ör şeklinde yaprak kısmımı tamamlıyorum. Son olarak bir çevir ör, bir ters ördükten sonra 2 ilmeği birlikte aldım. Sola kes. Bir düz ve sağa kes ördükten sonra yine bir ters çevir örle yaprağımı tamamlıyorum. Bu ortadaki kısmı da artık son 3 ilmeği kaldı. Yavaş yavaş kapatıyoruz. Bir sonraki sırada kenar ilmeklerimi ördükten sonra bir ters çevir ör, 2 ters çevir ör, 2 ters çevir ör, 2 ters çevir ör ve bir ters örüyorum. Ve burada yine tıpkı aşağıdaki yapraklarda yaptığımız gibi şuna dikkat ediyoruz. Çevir örlerden 1, 2, 3, 4 tane ördükten sonra 2 ters değil bir ters yapıp dolama yapıyorum ve yine bir ters çevir ör, 2 ters çevir ör, 2 ters çevir ör, 2 ters çevir ör ördüm. Tekrar sayıyorum. Dolama yaptıktan sonra buradaki çevir düz örlerimiz vardı. 1, 2, 3, dördüncüyü yaptım ve bir ters ördükten sonra tekrar dolama yapıyorum. Ve yine devamında bir ters çevir ör, 2 ters çevir ör, 2 ters
çeviriyor, 2 ters, çeviriyor ve bir ters pardon, bir ters yaptıktan sonra yaprak kısmım tamamlanıyor. Burada da dola, 3 ilmeği birlikte ör. Ortadaki ilmeği başa getiriyorum. Dola, 3 ilmeği birlikte ör, dola ve yine bir ters çevir ör şeklinde başlayıp tıpkı burada yaptığımız gibi 4 tane düz olduktan sonra bir ters dola. Tıpkı aşağıdaki yapraklar gibi bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Kenar ilmeklerimi ördüm. Kenar ilmeklerden sonra bir ters çevir ör. 2 ters ördükten sonra buradaki 4 ilmeği kapatacağım. Bunun için de ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeğim kaçtı, onu düzelteyim hemen şöyle. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arkadaki ilmeği 2 ilmeğin önüne getiriyorum. Üçünü birlikte ördüm ve örmeden aldığım ilmeği de bu şekilde ilmeklerin üzerinden atlattım. Aslında bu kapanma şekli diğer yapraklarda, büyük yapraklarda yaptığımızdan hiçbir farkı yok. Hemen hemen aynı. Yine 2 ters çeviriyor. Bir ters yaptıktan sonra dolama yaptığım kısma geldim. Doladım. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. Düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Ters olarak ördüm ve tekrar düz olarak ördükten sonra ilmeği bırakıyorum. Ve bir dolamayla bir ters çeviriyor. 2 ters ördükten sonra yine burada da 4 ilmeği kapatıyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer 3 ilmeği birlikte örüyorum ve örmeden aldığım ilmeği diğer ilmeklerin üzerinden atlattım. 2 ters çeviriyor. Bir ters yaptım ve yine burada bir dolama yapmıştık. O kısma geldim. Tekrar bir dola, bir ilmekten 3 ilmek çıkaracağız. Doladım. Düz olarak ördüm. İpimi öne alıyorum. Ters olarak ördüm ve tekrar düz olarak ördükten sonra şişimden ilmeğimi çıkardım ve bir dolama yaparak tekrar devam ediyorum. Bir ters çeviriyor. 2 ters ördükten sonra yine yaprağın kapatma kısmındayız. İlk ilmeği örmeden aldım. 3 ilmeği birlikte örüyorum ve örmeden aldığım ilmeği atlattım. 2 ters çeviriyor ve bir ters ördükten sonra yaprak kısmımı tamamladım. Bir dola, 3 ilmeği birlikte ör, dola, bir ters çeviriyor şeklinde devam ediyoruz. Şöyle hemen göstermek istiyorum yakından. Aşağıdaki yapraklarda olduğu gibi kapatmaya başladık. Artık her sırada kapatarak yaprağımızı tamamlayacağız. Burada bu kısım vardı. Bunu artık tamamladık. Şal boyunca 3 ilmeği birlikte kapat şeklinde öreceğiz. Görüntüsü bu şekilde. Daha net göstermeye çalışıyorum ama ilmekler de fazla olduğu için çok net gösteremiyorum. Bu sırayı aynen burada yaptığımız gibi tekrar edip bir üst sıraya birlikte devam edelim. Örgünün ön yüzünde kenar ilmeklerimi ördükten sonra bir ters çeviriyor. Bir ters örüp devamındaki 3 ilmeği birlikte örüyorum. Yine ters olarak. Bir önceki sırada yine 4 ilmeği kapatmıştık. Aynı hizaya denk gelen 3 ilmeği birlikte ters olarak kapattım. Devamında bir ters çeviriyor ve bir ters ördükten sonra dola, sağa kes, dola. Yine burada da bir ilmekten 3 ilmek çıkaracağız. Bir düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Bir ters ve tekrar aynı ilmeğin içinden bir düz daha ördükten sonra dola, sol kes örüyorum.
Tekrar dola, ters, çeviriyor ve bir ters ördükten sonra yine 3 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Ve devamındaki bir ters çeviriyor ve bir ters ördükten sonra yine burada yaptığımız gibi dola sağa kes, bir dola bir ilmekten 3 çıkar ve tekrar dola sola kes şeklinde devam edecek ve artık bu yaprakların arasındaki kısımda şal bitene kadar dola 3 ilmeği birlikte ör, dola şeklinde devam edecek. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Örgümün ön yüzünde kenar ilmeklerimi ördükten sonra bir ters, bir çeviriyor örüyorum ve yine bu 3 ilmekleri topladığımız yerde ilmeğin üçünü birlikte ters olarak örüyorum. Yani ipim önde, bu şekilde ters olarak ördüm. Devamında bir çeviriyor, bir ters ördükten sonra dola, sağa kes, dola, sağa kes ördüm ve tekrar dola, bir ilmekten 3 ilmek çıkar şeklinde örüyorum. Dola, sola kes, dola, sola kes, dola, bir ters, çeviriyor ve 3 ilmeği birlikte ters olarak örüp yine aynı bu şekilde bu yaprakta yaptığımız gibi devam ediyoruz aslında. Gördüğünüz gibi artık yaprağımız kapanmaya başladı. Ortadan ilmeklerimiz artıyor. Burada yaptığımız işlemin aynısını diğer bütün yapraklarda da tekrar ediyoruz. Yine dediğim gibi bu kısımda dola 3 ilmeği birlikte ör dola şeklinde devam edecek. Ve şalımızda son sıraya geldik ve ben bu sırada da yine kenar ilmeklerimi ördüm. Kenar ilmeklerden sonra bir ters ördüm ve burada çeviri örlerimiz var gördüğünüz gibi. Sağda ve solda, ortada da bir tane o kapattığımız ilmekler var. Onun üçünü birlikte düz olarak ördüm ve bir tersle kapatıyorum. Dola, sağa kes, dola, sağa kes, dola, 5 ilmek düz ör. 5 ilmek düz ördükten sonra dola, sola kes, dola, sola kes, dola ve bir ters örüp yine devamındaki 3 ilmeği birlikte örüyorum ve bir tersle bir yaprağı daha kapatmış oldum. Yine burada da aynı şekilde devam edeceğiz. Bu kısımda yine 3 ilmeği birlikte kapat. Bildiğiniz gibi buradaki kenardaki yapraklarda 3 yaprağımız var. Orta merkezde 6 yaprak var. Şu an ilmeğim çok fazla olduğu için gösteremiyorum ama hiçbir işlem farklılığı olmadan bütün sırayı aynı şekilde kapatalım ve bir üst sırada artık tığla şalımızı kapatacağız. Son sıramı da tamamladım ve şimdi artık bu sırada dediğim gibi tığla kapatacağız. Şöyle tamamını da göstermeye çalışayım. Orta merkezde büyük bir yaprağımız var. 6 yapraktan oluşan ve diğerleri küçük yaprağımız. Şimdi bunu tığla kapatacağız. Ben 2,5 milim bir tığ kullanıyorum ama siz elinize göre bir tığ seçebilirsiniz. Çok sıkı yapmayın, çok aşırı gevşek de yapmayın. Hemen kenar ilmeklerimi tığıma alarak başlıyorum. 4 tane kenar ilmeğimi tığıma aldım. Tek seferde kapatıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Eğer dar gelirse 8 de çekebilirsiniz. Burada kapattığımız yapraktan kalan 3 ilmek vardı. O 3 ilmeği tığıma aldım ve tek seferde ilmekleri kapattım. Tekrar 7 zincir. Şimdi burada dola sağa kes yaptığımız ilmekler vardı. Yine görüntüyü bozmaması için aynı şekilde ilmekleri sağa kes örer gibi yer değiştiriyorum. Diğer devamındaki 2 ilmeği de değiştirdim. Toplamda 4 ilmek aldım. Bir de tığım da vardı, 5 ilmek. Hepsini tek seferde kapattım ve yine
7 zincir çekiyorum. 6 ve 7. Şöyle bir görüntü oluştu. Tabii bu gerdirme işleminden sonra daha net bir şekilde belli olacak. Ortada 7 tane ilmeği tek seferde alacağım şimdi. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmeği tığıma aldım. İpimi geçiriyorum ve 7 tane zincir çekiyorum tekrar. Ve burada yine devamında gelen 4 tane ilmeği aynı şekilde tek seferde kapatıyorum. Ortadaki zincirleri hep aynı sayıda, 7 başladıysanız 7, 8 ise 8, aynı sayıda devam ettirin. Yine bir diğer yapraktan kalan 3 ilmeğe geldim. Bunu da tek seferde aldım. Yine 7 zincir. Burada yine aynı işlemi yapıyorum. Sağ kes olan ilmekleri yer değiştirerek 4 ilmeği birlikte kapatıyorum. Aslında burada pek bir fark yok. Bu kısımlarla aynı. Şu ortaya geldiğimizde orayı da göstereyim ben size. 3 yaprağımı da kapattım. Bu şekilde görünüyor. Ve yaprakların arasında 3 ilmeği birlikte topla yerleri vardı. Yine orayı da aynı şekilde 3 ilmeği birlikte alarak örüyorum. Diğer kısımlarında hiçbir farklılık yok. Bu ilk yaprakta ne yaptıysak geri kalan yapraklarda ve orta merkezde aynı işlemi yapıyoruz. Bildiğiniz gibi bu şallarda sağda ne yaptıysak solda da aynı işlem oluyor. Yani kenar ilmekler 3 ilmek şeklinde, bitirirken de 3 ilmek ve kenar ilmekler şeklinde bitireceğiz. Benim bu şalla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bundan sonra ne yapacağız? Bu sırayı da tamamladıktan sonra gerdirme işlemi yapıyoruz. Ondan da kısaca bahsedeyim. Gerdirme işlemi yaparken şalımı tamamladıktan sonra kopardığım ipimi falan gizliyorum. Daha sonrasında bir kabın içine çeşmeden doldurduğum bir su, yani hiç sıcak soğuk demeden çeşmeden suyu dolduruyorum bir kaba. İçine bir kapak yumuşatıcı eklediğim suya örgümü bastırıyorum. Ben içinde yarım saat 40 dakika, bazen işimin yoğunluğuna göre 1 saat falan tutuyorum. Daha sonrasında sudan çıkarıp şöyle göstereyim. Hani olma, şöyle sıkma hareketi değil de şöyle fazla suyunu alıyorum. Daha sonra havlunun üzerine alıp havlu yardımıyla da bu şekilde fazla suyunu aldıktan sonra ben minderin üzerine eşit aralıklarla iğneleyerek gerdirmesini yapıyorum. Bununla ilgili shorts videoları ya da ütü gerdirme nasıl yapılır diye kısa videolarım kanalımda var. Onların da linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Aynı zamanda dantel şal, yani sıralı yapraklar dantel şal oynatma listesine de ekleyeceğim. Oradan da bakıp izleyebilirsiniz. Instagram sayfamda da öne çıkanlar kısmında gerdirme konu başlıklı öne çıkanlarda bu gerdirme işlemiyle ilgili videoları görebilirsiniz. Benim bu şalla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Eğer buraya kadar izleyip benimle birlikte bu şalı ördüyseniz beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.